Çift gökkuşağı aynı yerde. İnanılmaz. Kömür damarlarını gördük. Yolda gelirken mesela şu şekilde kenarda arada kömürlerin olduğu yerleri gördük. Bu videoyu seyrediyorsanız ama biz yoksak bakınız helal edin arkadaşlar. Seni de yıkayacağım. Evet baksana kaptırdım. Çarşaflar, havlular, her şey poşetlere girdi. Ve şimdi şuraya gidiyoruz. Karşıya Coin Laundry'ye. Mikrodalgamız var. Şimdi burritolarımız yapılıyor. Kahvemiz ücretsiz. Burada bir coin changer var. Parayı atıyorsun, bozuk para veriyor sana. Bunlar çamaşır makineleri. Şu en baştakinde şimdi bizimki yıkanıyor. $7,5 verdik. 28 dakika yıkayacak. Diğer tarafta daha büyük makineler ve kurutma makineleri var. İnternet bedava. Yıkamışlar çamaşırlarını kurutan, toplayan insanlar var görüyorsunuz. Tertemiz bir yer. Evet, $7,5 bütün çamaşırlarımız yıkandı. Şimdi sıra geldi kurutmaya. Ortam gayet güzel. İnternet beleş. Kahve var. Haluk içiyor zaten şu anda. Mikrodalgamız vardı, yemeğimizi ısıttık, yedik. Bilgisayarlarımızı koyduk. Birimiz video editliyoruz, birimiz videoları düzenlemesini yapıyoruz. Bu arada kurutma için para ödemedik. Tam ben para atacaktım. Başka bir adam geldi, dedi ki yandaki makinede 7 dakika var daha ve boşu boşuna içindekileri almışlar gitmişler, getir buna koy. Götürdüm, bana attım ve 7 dakikada gerçekten kurutacak gibi görünüyor. Evet. Oradan bayağı bir paramızı kurtardık. Yine kaldı $4,499. $4,499 da kurtardığımız zaman arabanın tamir masraflarını kurtarmış olacağız. Bu arada burada bir tane arkadaş var. Biz geldiğimizden beri yarım saat kadar çamaşır makinesi çalıştı. Şimdi işte bayağıdır 7 dakika olmak üzere neredeyse. 7 dakika diyor ama 7 dakikadan fazla bence ya. Bayağıdır oturuyoruz biz burada. Kurutma makinesi çalışıyor ve adam hiç durmadan temizlik yapıyor. Yaptığı yerleri bir daha yapıyor, dönüyor bir daha yapıyor. Ben Amerika'da bu kadar çalışkan insanlar görmemiştim. Utah'taki insanlar normal Amerika'nın diğer yerlerindeki insanlar gibi değiller. Gerçekten o Haluk'un farklı isim taktığı arı kovanları var ya, o arı kovanlarının içindeki arılar gibi çalışıyorlar sürekli. Ve şu şapkası geriye takılı lacivertli arkadaş masaları sildi, bütün çamaşır makinelerinin üstlerini sildi, içlerini sildi, kapaklarını sildi. Sonra biri gittiği zaman tekrar gidip onu siliyor, masaları sildi. Biz geldik, masaları sildi, olmadığı yerleri sildi tekrar. Habire siliyor, habire bir yerleri siliyor. Ve ortalık inanılmaz bir şekilde mis gibi kokuyor. Hiç bu kadar temiz bir çamaşırhane görmemiştim. Sen görmüş müydün? Üstelik sıcak değil, serin. Akşama kadar oturabiliriz. Çamaşırları tek tek mi yıkasak acaba? Çamaşır odaları genelde çok sıcak oluyordu. Çok serin. Klimalar çalışıyor. Yetmiyormuş gibi bir de pervaneler çalışıyor. Şurası kurutma makinelerinin olduğu yerler. Bunlar çamaşır makineleri. Bir sürü çamaşır makinesi var zaten. Her yer tertemiz, pırıl pırıl. Çocuklar için oyun odası var. Orada dipte. Oynayacak mısın? Hadi. Amerika her ne kadar karavanları çok seven, herkesin karavan kullandığı bir ülke olsa da şehirlerin bazı bölgelerinde karavancıları pek sevmiyorlar. Görüyor musunuz? Karavanlar girmesin diye otoparkların üzerlerine böyle engeller koymuşlar. O engelleri aşamıyorsunuz zaten karavanlar yüksek olduğu için. En küçük karavan bile girmez. Homi bile girmez buradan. Biz de ne yaptık? Götürdük. Biraz daha ileride bir yere park ettik. Minik küçük bir köpüşümüz vardı. Onu gören oldu mu? Allah Allah. Nerede acaba? Haluk, sen bizim köpüşümüzü gördün mü? Bilmiyorum, bu arabanın içinde kaybolmuş. Bilmiyorum, bu arabanın içinde bir yerlere kaybolmuş. Allah Allah. Neredeymiş acaba bu köpüş? Oraya kadar nasıl girmiş lan? Vallahi girmiş. Saklanmış köşeye.
Burada durursam belki babiş beni görmez, burada yolculuk ederim diye oraya saklanmış. Ama ben onu gördüm. Hehe, yakalandın sobe. O kadar çok sağanak yağmur yağdı ki bu otoparktayız biz. Gökkuşağı muhteşem. Ve bir de sanki ikiye ayrılmış gibi. Gökkuşağının üstü siyah bulutlar, altı beyaz bulutlar. Çift gökkuşağı aynı yerde. İnanılmaz. 2 tane gökkuşağı var. Ve renkler birbirine tersten gidiyor. Hiç bu kadar keskin renkleri olan ve çift gökkuşağı görmemiştim. Ve bizim güzel evimiz. Günaydın ya da tünaydın. Bugün Karbon County sınırları içindeyiz. Karbon County'nin bir şehri olan Price'dayız. Karbon County'nin özelliği Dinozorların biliyoruz. en çok dinozor fosilinin bulunduğu yer burası olabilir diyorlar. Ve Price'da büyük bir prehistorik müze var. Biz oraya gireceğiz şimdi. Oo, dinozor yemiş. Burası dünya üzerindeki en çok dinozor kemiğinin ve çeşitlerinin bulunduğu bölge. Buradan bulunan kemikler dünya üzerindeki pek çok prehistorik müzeye veya doğa bilimleri müzesine gönderilmiş ve sergileniyor. Belki Türkiye'de de vardır buradan gelenlerden. Hi. Bu arada biz size bahsederken hep demiştik ki Amerika'nın tarihi 100-150 yıl için geçerli. İlk defa burada hem dinozorlardan dolayı milyonlarca yıl öncesine hem de normal Kızılderililerin yani Native insanların tarihi olarak milattan önce 400 yıllarına dayanan bir tarih göreceğiz. Kayanın içinden çıkan mineraller. Wow. Şuna bak. Pırıl pırıl. Kalsiyum sülfat cam gibi sanki çıkmış direkt. Ya da şöyle bir yeşil taş. Aslında ne kadar kıymetli. Topaz. Şunu sokakta görsek bir işe yarayacağını düşünmeyiz. O da güzel gözüküyor. Taşların hepsi birbirinden güzeller. Hani bizde bir laf vardır, çocuğa anlat gibi anlat diye. İşte çocuğa anlatır gibi anlatmak olayı. Şurada aşağıda aslında gösteriyor. 4500 milyon yılı diyor ki 12 saate indirgersek eğer jeolojik time'ı, sıfırda başladığını düşünürsek dünyanın oluşumunun, yanında saat 1.30 gibi okyanuslar oluşmuş. 2:21 geçe tek hücreli canlılar oluşmuş. Saat 5:24 geçe oksijenli bir atmosfer oluşmuş. 10:34'te karmaşık yaşamlar başlamış. 11'e çeyrek kala ilk balıklar ortaya çıkmış. 11'e 8 kala ilk bitkiler ortaya çıkmış ve ondan sonra görüyorsunuz hızlanıyor yaşam birazcık. 11'e 2 kala ilk amfiyanlar başlamış. 11'e 8 geçe ilk reptile'lar ve 11:25'te ilk dinozorlar ve memeliler çıkmışlar. 12'ye 20 kala ilk çiçekler ortaya çıkmış ve 12'ye 1 kala ilk insan ortaya çıkmış. İnsan sadece 1 dakika önce orada çıkmış. Evet, buna göre insan 1 dakika önce çıkmış ama gerçekten çocuğa anlatır gibi anlatımının olayı budur. Bunlar taşların üzerindeki fosiller. Pek çoğumuzun belki de rastladığı ama bunların fosil olduğunu düşünmediği şeyler. Şu en üsttekiler şunlar. Alkler. Aşağıda küçük küçük noktacıklar haline var. Şu bir sünger. Kurtçuk. Şurada.
şu görünüş. Veya şu sarı taşın üzerindeki şu noktacıklar fosiller. Utah denizaltı canlıları olan trilobitslerin çok yoğun bulunduğu bir yermiş. Bu yüzden bilim adamlarının ve koleksiyonerlerin gelip kendilerinin toplama yaptıkları yerlerdenmiş. Şunlar örnekler. Bu örneklerden çıkarak işte o zamanki canlıların nelere benzedikleri görünüyor. Utah Indianlarının o buldukları şeyleri böyle üstleri delerek kolyeler olarak kullanış şekillerini de göstermişler. Dimetrodon. Bu 190 milyon yıllık kayanın üzerindeki küçük küçük kırıklar aslında ayak izleri. Bir küçük çöl oasisinin ayak izleriymiş bunlar. Bu ağaç tamamen kayalaşmış. Ellediğiniz zaman da taş zaten. Ama ağaç. Ve Utah'taki dinozor yaşamının başlangıcındaki hayvanlar. Bir dinozorun şu kemiği. Ayak izleri. Dinozor illaki büyük olacak diye bir şey yok. Bakın bunların kemikleri. Bazıları bu kadar küçük. Bazılarında bu kadar büyük. Burada kemiklerin hepsi siyah çünkü burada kömür madenleri var. Kömür madenlerinin içinden çıkartılıyor bunlar. Büyüme aşamasındaki kemikler. Aynı kemikten kaç tane bulmuşlar. Ağzından içeri para attığın zaman bağırıyormuş. Hadi bakalım. Bağırtabilecek misin? Evet, sana teşekkür etti. Burada da yaprak fosilleri var çünkü ormanlık alanlarda da fosiller oluşuyor. İşte kırılmış bir taşın içinden çıkmış fosil. Bu taş böyle kırılmasa o fosilin orada olacağını kim bilecek? Ya da şöyle bir fosil görürseniz bir yerde bilin ki bu ağaç gövdesinin bir parçası. Bunlar dinozorların ayak izlerinden çıkan şeyler. Çünkü onlar toprağın içinde yürürlerken oraları bu şekilde oymuşlar ağırlıklarından kaynaklı olarak. Ve oralar bir şekilde kum veya başka şeylerle dolduğu için bir süre sonra üzeri de kapanınca fosilleşmiş ve böyle şekiller oluşmuş. Bunların hepsi kömür madenlerinde bulunmuş. Yollarda kömür damarlarını gördük. Yolda gelirken mesela şu şekilde kenarda arada kömürlerin olduğu yerleri gördük biz. Kömür yatakları, madenleri şu şekilde oluyormuş. Yukarıdan aşağı iniyorsun, aşağıda bir damar halinde kömür var. O kömürlerin arasında işte bir katmanın içinde hem bu dinozor parçalarını buluyorlar, hem kömürü çıkartıyorlar. Kömür dediğimiz şey de zaten o çağda bir şekilde araya sıkıştırılmış olan, o döneme ait bitkiler, hayvanlar ve bütün yaşamın bir süre sonra karbon haline gelmesi. O yüzden buraya karbon kaunti diyorlar zaten. Yani zaten biz hidrokarbondan ibaretiz. Utah'lı sakin diyor. Bunlar resim değil, bunların hepsi fosil. Burada da şimdi ilkel native Utah insanların yaşamlarını göreceğiz. Bu bölgede yaşayanların yaptığı evler. Şunlar sanki bizim Çatalhöyük'teki evlere benziyorlar. Düz ve yukarıdan girilenler. Zannediyor musunuz ki bir dinozor kemiği bulunduğu zaman ne güzel dinozor kemiği bulduk deyip alıp getirip buraya müzeye koyuyorlar. Üzerinde onlarca çalışmalar yapılıyor. Tezler hazırlanıyor. Bu neyidir, ne zamandan kalmadır. Detayları vermişler birazcık burada. Görüyorsunuz resim çalışmaları, kemik yapıları, ne olmuş olabilir, neresinin kemiğidir. Tezler, kitaplar, bir kemiğin için kitap bile yazılabilir yani. Ben de inanıyorum artık Kızılderililerin Türklerden geldiğine. Baksana ilk evleri bile Çatalhöyük evlerinin aynısı. Bakın burada 60 yıldır bulunmuş olan taşlar, kemikler, fosiller her şeyi buraya koymuşlar. Ve üzerine de bir tane büyüteç koymuşlar. Büyütece baktığınız zaman ışığı yanıyor. Ve ışığın altında baktığınız şeyin büyütülmüş halini detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Bu bir fosil. Bu bir ağaç fosili yine. Veya Kızılderililerden kalma üzeri boyalı taşlar. Diyorum ya, çocuklar öğrensin, büyükler öğrensin diye her şey var.
7000 yıl öncesine ait Indianların yani Kızılderililerin tarihi işaretleriyle dolu. Mesela bir taşın üzerine yapılmış şöyle bir şey. Belki de dağları işaretledikleri küçük bir haritaydı diyor. Bunlar da insan yüzleri. Belki de çocukların canları sıkıldığında yaptığı şeylerdi. Biz de ne onlar acaba diye düşünüyoruz. Radyasyon testlerine göre 7000 yıl önce işaret etmesine rağmen güneşin altında sürekli kaldıkları için 2000 yıl öncesinden de kalma olabilirler diye düşünüyorlar. Ama önemli olan bunların neyi simgeledikleri. Kimisi diyor ki uzaylıları simgeliyor, kimisi diyor ki ruhları simgeliyor. Kolsuz bacaksız sadece kafaları olan figürler. Ve bunlar da Fremont Kızılderilileri. Onların olduğu bölgelerde kalanlar. Bunlar biraz daha Çatalhöyük görüntüsündeler. Dünyanın tamamen farklı iki yanında iki ayrı insan topluluğunun, ilkel topluluğun birebir aynı şeyleri çiziktirmiş olmaları, benzer evlerde yaşamış olmaları, benzer aletleri kullanmış olmaları size de garip gelmiyor mu? Bana çok garip geliyor. Sanki aralarında bir bağlantı olmalı diye düşünüyor insan. İşte o zamanki yaşamın benzer bir evi. Çatalhöyük civarında gittiğimiz yerler vardı. Boncukluöyük gibi. Orada bize demişlerdi ki buradaki bu yukarıdan girilen evlerden önce yerlere çukurlar kazılıp üzerine sazdan çatılar yapılıp öyle girip çıkıyorlarmış evlerin içine. Bakın. İşte yere kazılmış bir çukur. Kenarlar taş. Üstü saz. Topraklarla örtülmüş. Ve merdivenle çatıdan gelip çıkılan bir yer. Taşta mısır öğütenler. Evin içinde ateş bölümü dedikleri yerde yemek yapanlar. Öbür tarafta bir şeyler yapmaya uğraşan insanlar. Veya alın size Çatalhöyük. Evler tepelerden giriliyor. Ve bir Kızılderili çadırı. Derilerden yapılmış. Küçük küçük elle işlenmiş. Ama kapısı böyle açılıp kapanan. Oo, içi de çok güzel. Derilerin üzerine yapılmış süslemeler var. Desenler. Aynı normal evlerde yaptıkları gibi ama bunları taşıyorlar yanlarında tabii. Bu bölge Kızılderililerin yaşadıkları bir bölgeymiş ve rock art dedikleri kaya sanatları varmış duvarlarda. Biz kilometrelerdir dağ tepe tırmandık buraya onlar için geldik. Artık Haluk isyan edip o Kızılderilileri bir bulursam demeye başlamıştı tam ki First Sight ilk site alanın yazısını gördük. Ve geçiyoruz şimdi karşıya bakalım nasıl bir yermiş. Bizden başka da merak edip gelen yok galiba diyeceğim. Ama daha doğrusu az evvel bir tane Son Şans diye bir tane kamp alanı vardı. Orası bayağı kalabalıktı. Herkes geri dönmüş herhalde. Ses yankılanmaya başladı. Buralar onların kaldıkları yerler demek ki. Bakıyoruz. Hiçbir şey göremiyorum. He, gördüm işte şuradalar. Şurada bir tane adam, yanında bir çocuk. Burada da bir tane daha var. Bence şu bir çocuk. Bu bir kadın. Bu bir çocuk. Bu bir adam. Bir yılan. Evet, orada bir yılan var. Bak burada da var. Keçiler falan var burada da. Keçiler var. Şurada da elini beline koymuş bir adam var. Bu arada 1881'de biri buraya gelip şuraya yazı yazmış. Çünkü 1881 civarında buralar sahiplenilmiş. Burada bir çiftlik varmış eskiden. Bunlara kaya sanatı deniyor. Şurada tepede de noktacıklar var. Nasıl göstereyim size? Şurada. Buradayız. Dışarıda yağmur yağdığı için çıkamadım dışarı. Gece Haluk'a nöbet tutturmayı düşünüyorum sabaha kadar.
Niye ya? İn yok, cin yok. Dağların arasında kaldık. Ne diyor Telefon işte? çekmiyor, internet yok. Şuraya bak dışarıya. Bak kuşumuz var bizim burada. Evet, kuşumuzu Hem de görüyorum. bir tanesi burada. Bir tanesi burada. İki tane kuşumuz var. Şurada yolda bir tane yazı var, onu okusana. Ama Yağmurda sel olabilir, dikkat edin diye yazmışlar. Biz sel yatağının üzerinde yatıyoruz, yağmur yağıyor. Bu videoyu seyrediyorsanız bir şey olmamış demektir, sorun yok. Seyredemiyorsanız, daha doğrusu seyrediyorsanız ama biz yoksak hakkınızı helal edin arkadaşlar. tövbe estağfurullah.